Carla ile Topi. Bir zamanlar kuzeyin soğuk köylerinden birinde Carla adında minik bir kız yaşardı. Carla, kar yağdığı zaman dünyayı başka bir gözle görür, kar tanelerinin havada dans etmesini izlemekten hiç bıkmazdı. Diğer çocuklar karın soğuk ve ıslak olduğunu düşünerek genellikle dışarıda oynamaktan kaçarlardı. Carla ise karın her biri farklı bir hikaye taşıyan sihirli bir şey olduğuna inanırdı. Bir gün sabahleyin uyandığında penceresinden dışarıya bakınca her yerin bembeyaz karla kaplandığını gördü. Evlerinin çatısından sarkan kar taneleri penceresinin kenarlarına ince ince düşüyordu. "Bugün bir macera var," dedi heyecanla. Carla hemen dışarıya koştu. Çizmelerini giyip atkısını taktı ve karla kaplı bahçeye adımını attı. Aniden büyük bir kar topu yuvarlanarak yanına geldi. Carla şaşkınlıkla topa baktı. "Sen de ne iştahlısın," dedi. Ama o sırada kar topu yuvarlanarak ona doğru geldi, biraz daha büyüdü ve konuşmaya başladı. "Merhaba Carla, benim adım Topi. Kar tanelerinin en hızlısıyım. Bugün seni karlı bir maceraya davet ediyorum," dedi Topi sevinçle zıplayarak. Carla çok şaşırmıştı ama heyecanlanmaktan da kendini alamadı. "Maceraya mı? Ne tür bir macera?" diye sordu. Topi neşeyle yuvarlanıp ilerlerken Carla ona yetişmek için koştu. "Beni takip et," dedi Topi. "Bugün kar tanelerinin sırrını keşfedeceğiz." Topi, Carla'yı ormanın derinliklerine kadar götürdü. Her adımda kar taneleri havada dans ediyor, rüzgar onları sağa sola savuruyordu. Birden dev bir kar kütlesinin içinde bir açılma oldu ve minik bir kapı belirdi. "İşte burası," dedi Topi. "Kar Krallığı'nın kapısı bu." Carla şaşkınlıkla kapıya yaklaştı. "Burası bir krallık mı?" diye sordu. "Evet," dedi Topi ve şöyle devam etti. "Kar tanelerinin ve karla yapılan her şeyin özel olduğu bir yer burası. Karlar sıcak yaz günleri için sakladıkları soğuk ve taze enerjiyi burada toplar." Carla hayretle kapıdan içeri girdi. O kadar büyülü bir yerdi ki her şey buzdan yapılmış ama bir o kadar da ışıl ışıldı. Buzdan çiçekler, buzdan ağaçlar ve hatta buzdan minik kuşlar her yerde uçuşuyordu. Bir anda bir kar prensesi ortaya çıktı. "Hoş geldin Carla," dedi nazikçe. "Bizi ziyaret ettiğin için çok mutluyuz. Ama bu soğuk dünyada seni bekleyen büyük bir görev var." Carla şaşkınlıkla, "Büyük bir görev mi?" diye tekrar sordu. Prenses gülümsedi. "Evet, çünkü kar tanelerinin dansı yalnızca her bir kar tanesinin öyküsünü doğru şekilde anlatan birine açılır. Sen karların sırrını keşfetmeye hazır birisin." Carla gözlerini kocaman açtı ve merakla sordu. "Bunu nasıl yapabilirim?" "İşte bu yüzden burada her kar tanesinin üzerindeki özel desenleri görmeni istiyoruz," dedi prenses. "Her kar tanesi bir başka dünyadan gelir ve her biri küçük bir mucize taşır. Eğer bu desenleri çözebilirsen karın sonsuz güzelliklerini ve sırrını keşfetmiş olursun," diye de devam etti. Carla gökyüzüne baktı ve kar tanelerinin döküldüğünü izlerken her bir tanenin üzerine düşen ışığı ve şekli inceledi. "Bu bir çiçek deseni," dedi birini incelerken. "Bu bir yıldız gibi," dedi bir diğerine. Kar taneleri ise Carla'nın bu dikkatli gözlemine minnettar kalmışlardı. Her biri ona sırrını anlatırken etrafındaki dünya daha da parlaklaştı. Prenses, "İşte gördüğün gibi kar tanelerinin her biri bir başka dünya ile bağlantı kurar. Bizim işimiz bu bağlantıları korumak
ve kar tanelerinin birbirinden ayrılmamasını sağlamak, dedi. Bir süre sonra Carla'nın gözleri parlamaya başladı. Her kar tanesi ayrı bir hikaye taşıyor. Her biri farklı ama hepsi bir araya gelince çok güzel bir şey oluyor, diye sevinçle bağırdı. Prenses, evet, senin gibi biri karın sırrını öğrendi. Artık bu güzellikleri herkese anlatabilirsin, dedi. Ve böylece Carla kar tanelerinin hikayesini öğrenmiş, karın sırrını keşfetmişti. O günden sonra her kar tanesi gördüğünde onları daha dikkatlice izler, her biri hakkında yeni bir hikaye anlatırdı. Bütün köy halkı ise Carla'nın anlattığı kar masallarına bayılır, her kar yağdığında Carla'nın neşeyle dışarı koşmasına şahit olurdu. Carla bir yandan karın soğukluğunun insanı üşütmediğini, aksine kar tanelerinin taşıdığı sıcaklığın kalpleri ısıttığını fark etti. Ve her yeni kar tanesi geldiğinde ona yeni bir macera sunulurdu. Çünkü kar aslında her zaman yeni bir yolculuğun ve keşfin başlangıcıydı.